Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte son yılların popüler lezzetlerinden olan krep pastayı evde hazırlayacağız. Tarifimize geçmeden önce beni hangi ülke veya şehirlerden izlediğinizi yorum kısmına yazarsanız çok sevinirim. Şimdiden hepinize değerli yorum ve beğenileriniz için ayrı ayrılıkta teşekkür eder. Keyifli seyirler dilerim. Hemen işimize kremamızı hazırlamakla başlayalım. Bunun için 200 mililitrelik su bardağı ile toplamda 4 su bardağı yani 800 mililitre kadar sütü uygun bir tencereye alarak üzerine 1 su bardağı toz şeker, 4 dolu yemek kaşığı kadar mısır nişastası. Daha iyi kıvam için her zaman ben mısır nişastasını tercih ediyorum. Ancak isteyenler buğday nişastası da tercih edebilirler. 4 dolu olacak şekilde yemek kaşığı ile buğday unu, 1 adet yumurta sarısını da ekledikten sonra şöyle çırpıcı ile kıvam alıncaya kadar çırpalım. Ardından ocağı orta ateşte açıp sürekli karıştırarak pişirmeye devam edelim. Kıvam almaya başlayıp hafiften kaynadığında tekrardan en az 3-4 dakika boyunca bu şekilde sürekli karıştırarak pişirmeyi ihmal etmeyelim. Aksi takdirde daha sonrasında tatlımızın kremasından un kokusu ve tadı gelebilir. O yüzden pişirme aşamasına çok özen göstermenizi tavsiye ediyorum. Hemen yeteri kadar pişirdikten sonra ocağı kapattım. Ardından üzerine 60-70 gram kadar tuzsuz tereyağı ilavesi yaptım. Güzelce karıştırdıktan sonra tencerenin kapağını örterek bu şekilde oda sıcaklığında tamamen soğumasını bekleyeceğim. Ve geçelim artık krep hamurumuzu hazırlamaya. Bunun için 3 adet orta boy yumurtayı uygun bir çırpma kasesinin içerisine alarak üzerine yarım çay bardağı toz şeker ve bir fiske tuz ekleyelim. Ve köpük köpük olana kadar güzelce çırptıktan sonra üzerine bir paket kabartma tozu, 4 yemek kaşığı kadar sıvı yağ veya zeytinyağı ve 1 litre süt ekleyelim. Sütümüz köy sütü veya yağlı süt olursa çok daha güzel olur. Sütü ekledikten sonra tekrardan şöyle bir kez çırpalım ve üzerine ununu eleyerek ilave edelim. Önce 2 su bardağı kadar ekledim. Kontrollü bir şekilde çırptıktan sonra 1 su bardağı daha ekledim ve toplamda 200 mililitrelik su bardağı ile 3 su bardağı kadar un kullandım. Unu mutlaka eleyerek ilave etmeyi ihmal etmeyiniz. Tamamen pürüzsüz güzel bir kıvam alana kadar çırptıktan sonra krep hamurum artık hazır oldu. Son kıvamı da aynen şu anda videoda gördüğünüz gibi olması lazım. Bu şekilde hazırladıktan sonra artık pişirme aşamasına geçebiliriz. Öncelikle bize tabii ki de yanmaz yapışmaz uygun bir krep tavası lazım. Dilediğiniz ölçülerde kullanabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Ama sizlere tavsiyem en az 24-26 santimetrelik bir tava kullanmanızdır. Önce tavayı ısıtalım. Ardından krep hamurumuzu içerisine güzelce yayalım. Bir kepçe kadar hamur tarif için yeterli olacaktır. Üzeri göz göz olup kabarmaya başladığında hafiften kenarlara da yukarıya doğru kalkacaktır. Demek ki artık altı yeteri kadar pişmiştir. Hemen hızlıca bir spatula yardımıyla önce kenarlarını biraz yumuşatıp ardından diğer tarafına çevirelim. Ben genellikle elimle çevirmeyi tercih ediyorum. Ancak videoya bakıp da sizler de benim gibi yapmayın lütfen. Çünkü elleriniz yanabilir. Benimki yanmıyor mu? Benimki de yanıyor ama nedense bu şekilde bir alışkanlık oluşturmuşum açıkçası. Hemen hızlıca geriye kalan kreplerin tamamını da pişirdim. Sadece bir tanesini ve bu şekilde hızlıca gösterdim. Videoyu çok fazla uzatmak istemediğim için sizler de izlerken sıkılmayasınız diye. Tamamını pişirdim, bir kenara aldım. Geçtim artık kremayı hazırlamaya devam ediyorum. Önceden kremayı pişirmiştim hatırlarsanız. Hemen hızlıca üzerine bir paket kutu krema ve bir paket yani 8 gram kadar toz vanilin ekleyerek 3-4 dakika boyunca çırpmaya devam ediyorum. Bu arada kremayı pişirdikten sonra oda sıcaklığına getirip en az yarım saat kadar buzlukta dinlendirin. Ve eğer zamanınız var ise mutlaka bir gün öncesinden hazırlayın ki kıvamı çok daha güzel olsun. Kremamızın son kıvamı bu şekilde. Dilediğiniz pasta ve tatlı tariflerinizde gönül rahatlığıyla kullanabileceğiniz en mükemmel krema tariflerinden bir tanesi. Kaydettiğiniz
etmeyi ihmal etmeyiniz. Krepimiz de aynı şekilde dilediğiniz pasta, tatlı ve kahvaltı çeşitlerinde gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Bu arada şu an aklıma geldi. Eminim birçok kişi bu ölçülerle kaç adet krep elde ettiğimi mutlaka soracaktır. İnanın hiç saymadım, ancak videonun ham hali telefonumda mevcut. Bana hatırlatırsanız sayıp o şekilde sizlere dönüş yapabilirim. Ve artık pastamızı toparlamaya başladım. Öncelikle bir tane poşeti alt kısmına yerleştirdim. Altına bir poşet veya streç yerleştirmeyi unutmayın ki hamur içerisine yapışmasın. Yani krepler altına yapışmasın. Ben çember bir kalıp kullandım. Ancak bu şekilde bir çember kalıp kullanmak zorunda değilsiniz. Sıradan bir kasenin veya herhangi bir düz tabanlı tencerenin içerisinde de kolaylıkla hazırlayabilirsiniz. Önce kenarlarını yerleştirdim. Görünüşü çok daha düzgün ve güzel olsun diye. Ardından içerisine bir tane krep koyup üzerine krema yerleştiriyorum. Ben pastamı bol meyveli ve çikolatalı olarak tercih ettim. Sizler dilediğiniz şeyle hazırlayabilirsiniz. Yani farklı meyveler de tercih edebilirsiniz. Ceviz de tercih edebilirsiniz. Sadece çikolatalı olarak da hazırlayabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Nasıl seviyorsanız o şekilde hazırlayın. Birkaç kat ben bu şekilde yerleştirdim. Daha sonra orta kısmına yerleştirmek için önce kreplerden bir tanesini aldım. Ardından üzerine bolca krema sürdükten sonra tekrar meyve ve çikolata yerleştirip rulo olarak sarıyorum. Birkaç ruloyu bu şekilde hazırladım. Orta katta çok farklı, dolgun, güzel bir görüntü oluşması için. Bu arada isterseniz krep hamurunuzu çikolatalı yani kakaolu olacak şekilde de hazırlayabilirsiniz. Her haliyle gerçekten çok çok güzel oluyor. ...5-6 tane bu şekilde hazırladıktan sonra orta kata yavaşça yerleştiriyorum. 6 adet hazırlamıştım. Bir tanesi arttı açıkçası. Tekrar üzerine bolca krema sürdüm. Ve çilek, çikolata, muz ile devam ettim. Hem yapımı çok kolay hem fırın kullanmıyoruz. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Bu arada tarifi denerseniz deneyecek olan herkese fikir olmak amaçlı deneyimlerinizi yorum kısmında bizlerle paylaşmayı ihmal etmeyiniz lütfen. En üstte bir tane krep yerleştirdikten sonra kenarlarını bu şekilde üzerine doğru katlıyorum. Son görüntüsü de zaten bu şekilde olacak. O yüzden katlarken dikkatli olmanızı tavsiye ederim. Ve pastamız artık hazır oldu. Bu şekilde en az 3-4 saat kadar buzdolabında dinlenmeye alalım. Eğer zamanınız var ise tamamını bir gece öncesinden hazırlayıp ertesi gün servis ederseniz çok daha güzel olur. Önce yavaşça altındaki poşeti çıkardım. Ardından bu şekilde çember kalıbı yavaşça çıkartıyorum. Ve üzerini de meyvelerle süsledim. Bolca çilek, yaban mersini ve de ahududu kullandım. Gerçekten çok çok güzel oldu. Tadı da lezzeti de çok güzel bir tarif. Mutlaka denemenizi tavsiye ediyorum. Ben bu şekilde süsleyerek servis ettim. Evet, ama sizler bu şekilde yapmak zorunda değilsiniz. Dilediğiniz şekilde süsleyip servis edebilirsiniz. Deneyecek olan herkese şimdiden afiyet şifa olsun. Bu arada kanalıma abone olmadan videolarımı izliyorsanız eğer, kanalıma abone olmanın tamamen ücretsiz olduğunu, yeni videolarım için ise bildirimleri açmanızın yeterli olduğunu belirtmek isterim. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.